parçamızı örmüştük. Şimdi bu parçaları arasına bir bant yapacağız. Çantanın şu şekilde arasına bir bant yapacağız. Ancak bu bantı ben 10 zincir üzerine 9 sık iğne olarak yaptım. Bu kalınlık yeterli olabiliyor. Şimdi bunu birleştirirken birleştirme noktası şöyle her bir pıtırcı üst üste getiriyoruz. Ve 2 tane, bundan 10 tane pıtırcık var. Şöyle iki tanesi ağız kısmına geliyor. Yani 4 tanenin dördüncü noktaları, şu 2 tanesi de bizim bantımızın başlayacağı yer. O yüzden şimdi bantımızı buraya önce iğne ile tutturuyoruz. Bir kenarına. Çok kasmadan. Şöyle geliyorum. Bu noktaya birleştireceğim. Daha bu noktaya yeterli şey yapmamış, gelmemiş. Bunu buradan iğneleyip yine bu noktaya gelinceye kadar bunun bu şekilde öreceğim. Şimdi buraya kadar ördüm. Bakın burayı da ilk başlangıç ve bitiş noktasına bunu bağladım. Ancak ipimi kopartmadım. Şimdi burada iki seçeneğimiz var bu bantı geçirirken. Bir önceki ön kısmını yaptığımızda beyaz iplikle yapmıştık. Şimdi burada bunu lacivertle geçirebilirsiniz ama ben öyle yapmayacağım. Onun yerine ilk iğnemi söküyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Bu beyaz ipimde bakın bu noktada ilkine geçiriyorum ve diğer noktaları biraz şöyle ters gibi olacak ama yani buradan ilmek geçiriyorum. Bu şekilde ilmek geçireceğim. Her bir sık iğnenin baş kısmına hiç atlama yapmaksızın bu şekilde bakın bu her bir sıranın baş kısmına bunu arkadan alarak bu şekilde sıranın sonuna kadar ilmek geçireceğim. Ve bu ilmeği de ilmek geçirmeyi her iki taraftan da yapacağım. Bakın bu şekilde geçireceğim. Şimdi bunu geçirdikten sonra şurada bakın her birini
bir karşılığı olmak üzere bakın şu şekilde ilmekleri dikeceğim. Böylelikle beyaza karşılık beyaz gelmiş olacak. Şimdi bunu sıranın sonuna kadar yapıyorum. İlk başlangıç noktamı gene iğne ile belirliyorum. Ve bundan sonra artık şunları tekrardan ara noktalarını bunları söküyorum. Son noktama da geldim. Şimdi bunu daha kolay olsun diye böyle elimde sıranın sonuna kadar her iki tarafta da bu işlemi yapıyorum. Her iki tarafa, bir buraya bir karşı tarafına bu ilmek geçirme olayını yapıyorum. Şimdi çantamızı bu kısmını ilmeği ilmekten geçirerek yaptık. Ağız kısmını yani ilmekleri başladığımız kısmı bakın ipleri burada bıraktık ki herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Şimdi burada bir pıtırcık, iki pıtırcık ağız için, diğer pıtırcık olacak. Yani buradan başlayıp burada bitecek. Onun için bu iğne ile başlangıç ve bitiş yerlerini sabitledikten sonra çantamız arasının ilmek kısmını yani başlangıç kısmını alıyoruz ve bunu bakın şöyle çevirdiğimizde artık ilk ilmeği ilmeğin iç kısmına gelecek şekilde iğnemizi geçiriyoruz. Burada da hemen pıtırcığın dibinden ilmeğimizi geçirdik. Bunu sonradan içeri alırız. Bir kere daha sağlam olsun diye aynı noktadan yaptık. Sonra karşılıklı ilmekleri gelecek şekilde çok sıkmadan ya da çok gevşek yapmadan bunu bu şekilde birleştireceğiz. Böylelikle renk de aynı olduğu için çantanın kenarı daha düzgün duracaktır. Tabi burada buranın örüş şekliyle bunun ilmekler tam karşılıklı gelmeyebilir. Bazen ilmekleri bir sıra geriden ya da şeyden alabiliriz ama şu şekilde yaptığımız zaman bakın çantanın yan kısmı kasılmayacak şekilde olacak. Bazen bir ilmeği atlayabiliriz ya da ikisini beraber yapabiliriz ama ona karar verirken bu yan kısmının kasılmamasına dikkat edeceğiz. Şimdi burada pıtırcıkların olduğu yerde yapacağımız iki şey var. Ya bu pıtırcığı dışarıda bırakacağız veyahut da içeri alacağız. Ben bu pıtırcığı dışarıda bırakacağım. Şu şekilde. Hemen bu ilmeği de arkasındaki bu ilmeği de pıtırcığın hemen sağındaki ilmekle birleştiriyorum.
Ve yine dikmeye devam ediyorum. Evet. Böylelikle bu pıtırcık da bu şekilde dışarıda kalmış oluyor. Şimdi bunu bu şekilde getirip bu kenara kadar dikeceğiz. Yani başlangıç yerine kadar dikeceğiz. Buradaki ipleri bırakmamızın nedeni, eğer herhangi bir sırada eksik ya da fazla olursa sökmek ya da ilave etmek için. O yüzden dikiş yönüne başlangıç yönünden başladık ki diğer tarafta müdahale edebilelim. Bunu çantanın önce bir kısmını yaptıktan sonra diğer kısmı için de aynı şekilde diğer tabanla yapacağız ve böylece çantamızın ara aparatını geçirmiş olacağız. Şimdi bu işleme devam edelim. Şimdi çantamızı diktik kenarlarını. Bu kenarlarını dikerken şu tomurların birbirine, pıtırcıkların karşılıklı gelmesine dikkat edelim. Bazen buradaki ilmek sayısıyla buradaki ilmek sayısı birbirine tutmayabiliyor. Bir iki ilmek fark edebiliyor. O yüzden bunların karşılıklı gelmesine dikkat edelim. Şimdi çantamızın bu şekilde tamamladık. İçine kumaş yapabilirsiniz. Bunun sapına geçerken, sapına geçmeden önce ben buraya bu iki öndeki iki tane pıtırcık bırakmıştık. Bunun ortasına bir ilmek yapıp düğme yapılabilir. Onu yapacağım ama önce bir sap kısmına geçmeden önce bu ilmek kısmını halledelim. Sap kısmını da kenar rengi olan mavi renkle yapacağımız için bir ilmek çekiyoruz ve burada bir tane en kenarda olmak üzere bunu sabitliyoruz. İlmeği ilmeğin içinden çıkararak. Ondan sonra buradaki ilmeklerin yine arka ilmeklerini alarak bir sıra bunu bu şekilde de bırakabiliriz. Ama ben aynı mavi renkle ilik de olsun diye çanta sapına geçmeden önce bunu yapmak istedim. Şimdi buraya geliyoruz. Pıtırcı dışarıda bırakıp hemen arkasındaki ilmeği alıyoruz. Ve bu iki şeyin, pıtırcığın orta noktası yaklaşık şurası. Oraya kadar buraya kadar geldikten sonra yapacağımız düğmenin büyüklüğüne göre 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunun biraz sık olması lazım. Çünkü şu ağız kısmını kapatabilmesi için, ama yine de düğmenin büyüklüğü size kalmış. 8, 9, 10 tane yapsak yeterli. Bunu yaparken aynı noktaya tekrardan
sabitliyoruz. Herhangi bir ayrılma olmasın diye. Yanındakine sabitlersek şurada bir ayrılma oluyor. Bu olmasın diye. Bakın şöyle şu büyüklükte, daha da büyük olabilir. Evet, biz bunu bir 10 değil de, düğme gerçi normal ama 12 yapalım. 10 zincir çekmiştik. 10 zincir yerine bir 12 zincir yapalım. Ve aynı noktaya tekrardan sabitleyip bunu son beyaz kenarı da yaptıktan sonra bu kısma geliyoruz. Burası bizim çantamızın yan bantı. Buraya gelirken artık bu kısımda çantanın sapını da bu şekilde devam ettireceğimiz için şu ilk noktaya sık iğne ile devam ediyoruz. İlmeği ilmeğin içinden geçirmiyoruz. Sık iğne ile devam ediyoruz. Bir önceki şeyde zaten bu 9 taneydi. Burada bir ilmek eksik olabiliyor. O sıkıntı değil. 8 tane sık iğne yaptık ve hemen yine bu köşedeki pıtırcın ucunu yaptık. Bu sırada tekrardan böyle ilmeğin içinden geçiriyoruz. Evet. Şimdi hem biraz ağzı daha sıkı olmuş oluyor. Şimdi bunu bakın buradan da yapacağız. Burada yine sık iğne yapacağız. Bir sıra daha geçeceğiz. Bir sıra daha geçmemizin nedeni burada bu ilmeğin üzerinden bir sıra sık iğne ya da bir kere daha geçip biraz kalınlaştırmak. Şimdi iliğin olduğu yere kadar bu işlemi tekrar yapalım. Yani şu kenara banta geldiğimizde bu kenardan başlamamızın nedeni bu. Sonradan buradan çantanın sapını devam ettireceğiz. O yüzden buraya geldiğimizde burada 8 tane sık iğne yapacağız. İlmeği ilmeğin içinden geçirmeyeceğiz kenar bantlarında. 8 tane sık iğne yapacağız. Kenar banta kadar bunu yapalım. Şimdi kenar bantına kadar geldik. Ne dedik? Burada bu kısmı atlıyoruz ve burada
7 ve 8. Bu 9 da olabilir. Yani kenarda tutturduğumuz şeye bağlı. Düzgün durması için biraz dar olmasında sakınca yok. Şimdi burada ikinci kere lacivert ilmekleri arkasından alarak yine aynı işlemi yapıyoruz. Ve burada iliğin olduğu yere kadar geliyoruz. İlmeğin olduğu yere kadar geldik. Buradaki ilmekteki zincirleri de yine çok sıkı olmamak kaydıyla, burada çok zorlanırsanız sık iğne yapmak da mümkün. Böyle buradan da evet. Bakın burada da bunu bu şekilde yapıp biraz kalın oluyor ve biz bunu bu noktaya kadar ikinci sıra, evet, diğer başlangıç ikinci sıra, bu sırayı da yaptıktan sonra diğer köşeye kadar yine bu işlemi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu köşeye, kenara kadar geldik. Yani ikinci sıramızı da tamamladık. Buraya kadar geldik. İlk yerimiz tamam. Şimdi buraya gelince bir önceki sırada 8 yapmıştık. Kenarlarda bir tane daha düşürüyoruz. Şuraya sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi buraya 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bundan sonra çantanın sap kısmını çıkacağız. Bu incelik size kalmış. Ben 7 tane yaptım. Çeviriyorum. Ve burada artık ipimi kopartmadan istediğim uzunluğa kadar çanta sapını yapıyorum. Örgü çanta saplarının arkasına kumaş kaplamadığınız zaman biraz kısa tutmakta yarar var. Çünkü örgüyle beraber çantaya bir şeyler koymakla, kullanmayla beraber sarkma yapabiliyor. Her ipin kendi durumuna göre. Başta her ne kadar kısa gibi gelse de normal deri sap uzunluğundan farklı yapmak gerekiyor. Evet. Şimdi bakın bunu bu şekilde başladık. Artık evet. Bunu bu şekilde
istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar çanta sapını da yapacağız. Sonra bir de düğme dikelim ve çantamızı tamamlama aşamasına geçelim. Şimdi bunu uzatıyoruz. Çantamızın sapını 7 ilmek olarak bakın belli bir uzunluğa kadar bunu ördüm. Fakat bunu yapmadan önce, yani uzunluğuna karar vermeden önce, ben genelde çantaların sapları biraz esnesin diye çantanın içerisine bir ağırlık koyup bunu esnetiyorum. Şimdi böyle bir esneme işlemini de yaptıktan sonra şöyle geliyoruz ve buraya birleştireceğiz. Şimdi buraya birleştirirken bu çantanın dış kısmı olduğu için biz iç kısmından birleştireceğiz. Yani bu sapın iç kısmı buranın dış kısmı ile olacak. O yüzden ilmeğimizin bu tarafta olması gerekiyor. Bir sıra daha örüp ipimizi o tarafa geçirelim. Tığ ile birleştireceğiz çünkü. Evet, böyle ters çevirdiğimizde bakın ilmek bu tarafa geçmiş oldu. Şimdi burada ilk ilmeğimizi alıp ilmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bu saptaki kısma batıyoruz. Karşı taraftan da alıyoruz. Yine ilmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz. Buraya battık. Karşı taraftaki ilmeği aldık. İlmeği ilmeğin içinden geçirdik. Aldık. Geçirdik. Son sıramıza da batıyoruz. Aynı noktaya da olabilir. Düzgün bir şekilde bunu geçirip sabitliyoruz. Bakın bu şekilde bunu da birleştirdikten sonra biz çantamızı tamamlamış oluyoruz. Bakın bu şekilde çantamızı tamamlamış oluyoruz. Çantamızın şekli böyle oluyor. Bir diktik. Bakın iç kısmı. Buna kumaş yapmak mümkün. Bu şekilde ön, yan taban ve çanta sapı olmak üzere çantamızı tamamlamış olduk. Başka videolarda görüşmek üzere.